Günlük yaşamımızda bankaların önemli bir yeri vardır ve para konusunda onlara büyük güven duyarız. Ama işin arkasında başka gerçekler de var. Bizler de bu videoda para hakkında bankaların söylemediği gerçekleri sizlerle paylaşacağız. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız bildirimleri açıp abone olduğunuzdan emin olun. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki para bir değişim aracıdır. Yani kanunlar ve topluluk tarafından kabul edilmediği sürece paranın kendi başına bir değeri yoktur. Peki bu insanlar arasında nasıl işler? Diyelim ki elinizde Türk lirası, dolar, euro, bitcoin ve bunun gibi kanunlar veya topluluk tarafından kabul edilen bir değişim aracı olsun ve canınızın dondurma çektiğini varsayalım. Dondurmacıya gidersiniz ve elinizdeki değişim aracını verip sizin için değeri olan dondurmayı alırsınız. Dondurmacı da sizden almış olduğu bu değişim aracıyla gider ve dondurma yapmak için üreticiden süt, şeker, meyve gibi ihtiyaçlarını alır. Burada kullanılan değişim aracının kanunlar ve topluluk tarafından kabul edilmediği durumlarda aslında bir değeri yoktur. Bu konuyla alakalı değişik bir bakış açısı sunan Altın mı, Su mu değerli konulu videomuzu tıklayarak izleyebilirsiniz. Para dediğimiz değişim aracının bankacılık sektöründe kullanılması M.Ö. 3500 yıllarına Sümerler, Babil ve eski Yunan medeniyetlerine dayanmaktadır. İlk çağlarda mallarını çeşitli tehlikelere karşı korumak isteyen insanlar bunları mağaralarda, tapınaklarda saklamaya veya güvendikleri insanlara vermeye başladılar. Zaman içinde de insanların ellerinde olan malları ihtiyaçları olan başka mallarla değiştirmesi sonucunda başlayan alışverişin sonucu ile insanlar arasında bir değişim aracına ihtiyaç duyuldu. Bu da ilk para yerine geçen altın ve gümüş sikkelerin doğmasına sebep oldu. Tabi burada ufak bir not, bu ilk para dediğimiz altın ve gümüş sikkelerin değişim aracı olarak kullanılmasından ziyade kendi değerleri de vardı. Bugünkü bankacılıkta işte o ilk çağlarda insanların mallarına güvenip bıraktıkları insanlar tarafından ilkel yöntemlerle yapılmaya başlanmıştı. O zamandan günümüze kadar bankalara çoğumuz gözümüz kapalı güveniriz. Fakat bankalarında bir ticaret kurumu olduğunu, temel amaçlarının kar yapmak olduğunu unutmadan bir daha değerlendirmeliyiz. Bununla alakalı 1930'lu yıllarda Henry Ford'un şu sözünü aklımızda tutmamızda fayda var. İyi ki insanlar paranın ve bankacılık sisteminin nasıl işlediğini bilmiyor. Bilecek olsalardı sabaha çıkmadan ayaklanırlardı. Aslında Henry Ford'un 1930 yılında söylediği bu sözler şimdilerde de geçerli olabilir mi? Sizlere anlatacağız. Karar sizin. Bankaların nasıl doğduğuna kısaca değindikten sonra günümüzdeki modern bankaların para hakkında bizlere söylemediklerine geçelim. 1. Paranızı bankada tuttuğunuz müddetçe paranız değer kaybeder. Peki bu nasıl olur? Dolar, euro, sterlin, Türk lirası veya diğer para birimleri fark etmeksizin enflasyon karşısında erir. Diyelim ki 2021 yılındayız ve cebinizde ihtiyaç fazlası 100 lira paranız var ve bu parayı değerlendirmek istiyorsunuz. Markete gidip gelecek dönemlerdeki ev ihtiyaçlarınızdan olan 60 TL fiyatlı 5 litre ayçiçek yağını alabilirsiniz. Veya bankaya vadeli mevduat hesabına yatırabilirsiniz. Siz de bir karar verdiniz ve güvendiğiniz bankanıza gittiniz. Ve 100 liranızı bir yıl vadeli %20 faizle bankaya yatırdınız ve 2022 yılına geldiğimizde banka size ana paranız artı faizle birlikte 120 TL olarak paranızı geri verdi. Vay, bu gerçekten de süper gözüküyor. 100 TL'niz çoğaldı ve 120 TL oldu. Ama aslında bankaların söylemediği ama sizin de bilmeniz gereken önemli bir gerçek var. Aslında paranız değer kaybetti. Nasıl mı? Çünkü 2021 yılında 60 liradan satılan 5 litre ayçiçek yağının fiyatı enflasyondan dolayı 150 TL oldu. Ve siz 2021 yılında cebinizdeki 100 TL ile neredeyse 2 adet 5 litre ayçiçek yağı alabilecekken 2022 yılında cebinizde 120 TL olmasına rağmen 1 adet bile 5 litrelik ayçiçek yağı alamıyorsunuz. Bu da aslında bankaya yatırdığınız 100 TL'lik vadeli mevduat hesabındaki paranızın değer kaybettiğini gösterir.
Bir başka deyişle alım gücünüz düşmüştür. Yani bankaların bize söylemediklerindeki bu birinci örneğimize genel olarak bakmamız gerekirse, enflasyonu olan ülkelerde bankada tuttuğunuz para zaman geçtikçe değer kaybeder. Buna genel bir örnek verecek olursak, bir yıl vadeli mevduat faizine %20 faiz alıyorsanız ve aynı dönem içinde enflasyon oranı %80 ise paranız dönem sonunda %60 değer kaybetmiş demektir. Bir başka deyişle alım gücünüz %60 düşmüştür. Yani paranızın yarısından fazlası yok olmuştur. 2. Bankalar işlem ücretleriyle para kazanırlar. Mesela kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz ve 1000 liralık bir ürün aldınız diyelim. Ve kredi kartıyla ödediniz. Banka iş yeri sahibinden post cihazını kullanma bedeli alır. Diyelim ki %3 post kullanım ücreti alıyor. Bu sizin için önemli mi? Çünkü görünürde siz ödemiyor gibi gözüküyorsunuz. Ama aslında bu parayı da siz ödersiniz. Nasıl mı? İşletmelerin kuruluş amacı kar yapmak, nakit yaratmaktır. Ve kar yapamazlarsa sürdürülemez olurlar ve ticareti devam ettirmenin bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bankaların post cihazından aldığı komisyonu da müşteriye sattığı ürünün fiyatını arttırarak ödettirir. 3. Bankadaki paranız fiziksel olarak saklanmaz. Hesap cüzdanınızda veya internet bankacılığında hesabınızda gördüğünüz para aslında bankanın sadece elektronik kayıtlarında mevcuttur. Çünkü bankalar paranızı işletmek, daha çok kar yapmak ve kendilerine nakit yaratmak için krediye ihtiyacı olan insanlara size mevduat faiziyle verdiği orandan daha yüksek oran ile borç para verirler. Yani kredi kullandırırlar. Peki buradaki sıkıntı nedir? Eğer bankalara güvenip paralarını veren insanlar aynı anda paralarını bankadan çekmek isterlerse bankaların elinde fiziksel olarak o kadar para olmayacağı için temerrüde düşerler, yani batarlar. Bu da paramızın ne kadar güvende olduğu ile ilgili yeniden düşünmemiz gerektiğini mi gösteriyor? 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal sektöre sıçrayıp bir sürü bankaların batmasına sebep olan olay da budur. Özetleyecek olursak, bankaya mevduat faiz getirisi için koyduğunuz paranız aslında banka gelirlerini arttırmak için ihtiyacı olan birisine ev, araba veya ihtiyaç kredisi için kullandırılmakta. Bu da bankadaki paralara herkesin aynı anda istemesi durumunda ulaşamayacağı anlamına gelir. 4. Bankacılar sizin arkadaşınız değildir. Sizi sık sık arıyor olabilirler, hatırınızı sorarlar, doğum gününüzü hatırlayabilirler veya evlilik yıl dönümünüzü. Ve zamanı geldiğinde size ihtiyacınız için bir ürünlerini satmak isterler. Kredi vermek, kredi kartı vermek gibi veya yatırım tavsiyesi, cazip teklifler sunarlar. Bunların hepsi aslında bir pazarlama senaryosudur. Sonuçta yapılan işlemden işlemi yapan personel de komisyon alır. Unutmayın ki borç almak, kredi kullanmak, finansal okuryazarlığımız varsa aslında kötü bir şey değildir. 5. Banka hesaplarınızı düzenli olarak kayıt altında ve kontrolde tutun. Bunun nedeni bankaların hesap açarken imzaladığınız sözleşmelerde ufak yazılarla yazdığı masraflardan haberdar olmayabileceğinizdir. Veya sizin için daha iyi bir alternatifin olduğudur. Buna örnek verecek olursak, biliyorsunuz ki eskiden bankalar hesap işletim ücreti alırlardı ve hesabınızda para yokken bile bu ücreti ödemeye devam ederdiniz. Şimdi bu durum düzelse de bu masraftan bir sürü kişi sıkıntılı bir duruma düştü. Aynı şey yurt dışı kredi kartı kullanımında da geçerli. Bu kullanımdan dolayı bir sürü masraf tarafınıza çıkabilir. Para, banka, yatırım, borsa ve bunun gibi finansal okuryazarlığımızı arttıracak videolar istiyorsanız bu videoyu beğendiğinizden ve paylaştığınızdan emin olun. Böylelikle bu ve benzeri videoları yapmamıza destek olabilirsiniz. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.